Herkese günaydınlar. Şimdi biz bugün bir tane eşofman altı keseceğiz. Kadife kumaştan. Tüy yönü olan kumaş biliyorsunuz. Kenar süslemelerinde de şu şeridi kullanmayı düşünüyoruz. Hazır bu şerit sabah atölyeme gelmişken uzun zamandır yazmayı düşündüğüm, yani anlatmayı düşündüğüm bir bilgi vardı. Onu vereyim size. Kadife kumaşlarda zaten tüy yönü var biliyorsunuz. Hepsini tüy yönüne göre yerleştirmemiz gerekiyor. O önemli. Tüy yönü olsun olmasın. Şerit dikerken şeridi kola, pijamanın yanına, cekete nereye dikerseniz dikin. Şöyle bir hata görüyorum yapılırken. Haber vermek istedim. Aslında uyarmak istedim. Şimdi geliyorsunuz makineyle buradan başlıyorsunuz, dikiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ondan sonra makineyi döndürüp buradan başlayıp bu tarafa doğru dikiyorsunuz. Bu hatadır hanımlar. Hem tüy yönü varsa zaten çok büyük hata, yoksa bile buradan başladınız, buradan dikeceksiniz, getireceksiniz, ipinizi sağlamlaştırıp dönüp tekrar aynı yöne gelip tekrar buradan başlayıp buraya doğru dikmeniz gerekiyor. Böyle dikip bir de böyle geldiğiniz zaman şeritte şöyle bir şey oluyor. Büzüşme oluyor ister istemez. Bunu zaten hani çok fazla ütüleyebildiğimiz veya sık sık ütüleyebildiğimiz giysiler değil. Bir de niye her seferinde ütüleyelim? Ütüle elbette ki bazı kumaşlarda düzeliyor ama kadife gibi tüy yönü olan havlu kumaşlarda düzelmiyor. Tekrar ediyorum kısaca. Şuradan başlıyorsunuz, dikiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Çıkıp başa dönüp buradan başlayıp tekrar buraya gelip bitiriyorsunuz. Teşekkür ederim.